Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markada gördüğüm bu kocaman spor model çantayı çalıştım. Sizlerle de bütün detaylarını paylaştım. Yapımı çok zevkli, kolay bir çanta. Benim sadece şu açık renk ipim sert olduğu için biraz zorlandım. Bakın ellerim bayağı tahriş oldu. Hatta şu kısımlarda şöyle yaralar bile çıktı yani. Neyse her bir şekilde bitirdik. Çantanın bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Güzel spor bir çanta oldu. Normalde orijinalinde bu kısımlarda siyah ip kullanılmıştı ama ben siyah rengi çok istemediğim için, maviyi daha günlük hayatta daha çok sevip kullandığım için mavi yaptım. Sizler isterseniz orijinalindeki gibi siyah veya benim gibi mavi veya da başka istediğiniz herhangi bir rengi de kullanabilirsiniz. Yapımı çok zevkli, çok kolay. Şu açık renkten 1,5 yumak kullandım. Bakın tabanında da onu kullandığım için biraz fazla gitti. Bu mavi renkten de yarım yumak kullandım. Yani 100 gramla 250 gram civarı diyebiliriz kullandığımız. 250 gram açık renk, 100 gram da bu mavi renkten kullanmış oldum. Videoda bütün detaylar mevcut. Bayağı kocaman, güzel, spor bir çanta oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, şöyle iki renk kağıt ip kullanacağım. Şöyle sabitleyelim. Gördüğünüz gibi bu maviyi çok beğendim. Normalde siyah ve bu tonlarda bir renk kullanmıştı ama ben maviyi daha çok seviyorum. Günlük hayatta daha çok kullandığım için bunu kullanacağım. Şimdi hemen örümüne başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. İpimi şöyle sabitliyorum. Ardından da 19 tane zincir çekiyorum. Evet, 19 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın örgümü şöyle çeviriyorum. Arkada kalan ilmeklere batarak sık iğne yapmaya başlayacağım. Benim ipim biraz sert. Yumuşak bir iple daha kolay yaparsınız. Bakın şuralara batarak toplam 18 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 Evet, 18 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın direkt ilk noktaya batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem. Devam ediyorum. İkinci sık iğnem. Bu şekilde döne 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 sık iğne sırasıyla belli bir uzunlukta öreceğiz. Burada önemli olan nokta sık iğne sayımızın 18'in altına veya üstüne geçmemesi. Diğer türlü dar veya geniş olur ve duruşu hoş olmaz. Ara ara takip edin. Baktınız fazla batmışsınız. Bir sonraki sırada kesme yaparak düzeltebilirsiniz. Şimdi bu şekilde her sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak belli bir uzunlukta tabanımızı öreceğiz. Daha sonra kaç santim veya da kaç sıra ördüm onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben tamamlayıp döneceğim. Evet, ben şimdi tabanı belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi sayı vereceğim size. Bakın şöyle bir görüntü oluşması için 2 sıra örmüş olmamız lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Toplam 44 sıra ördüm. Santim olarak da şimdi paylaşacağım sizin ölçüsünü. Evet, tam olarak 30 santim uzunluğunda. Enine bakalım. Enimiz de şöyle 12 santim. Şimdi bir ayraca ihtiyacım var. Şimdi çantanın duvar kısmıyla devam ediyoruz. Şöyle bakın, örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bakın ilk bulunduğum kısma batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya giriyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Köşemizde 2 tane sık iğnemiz oldu. Buranın köşe olduğunu anlamamız için hemen şöyle bir ayracı takıyorum. Daha sonra şu aralarda her bulduğum boşluğa
birer tane batarak ilerliyorum. 1 2 3 köşe noktaya kadar gördüğüm her yere birer tane batarak ilerliyorum. Evet, köşe noktaya kadar hepsine birer tane sık iğne yaparak geldim. Şimdi bu köşe noktaya 3 tane sık iğne yapacağım aynı noktaya. 1 aynı noktaya giriyorum. 2 aynı noktaya giriyorum. 3. Evet, köşe noktaya 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu araların hepsine birer tane batarak sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bulduğum her uygun noktaya batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Buradan başladık ya, bu köşe noktaya kadar her bulduğumuz boşluğa birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, bakın köşe noktaya kadar her birine birer tane sık iğne batarak geldim. Şimdi köşe noktaya yine bakın 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. Buraya 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu köşeye kadar yine hepsine birer tane sık iğne yaparak bu köşeye gelelim. Evet, köşe noktadan sonra geldim diğer köşeye. Şimdi buraya da aynı şekilde 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Yani aslında mantık şu: köşelere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aralara bulduğumuz uygun boşluklara birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 3 taneyi yaptım. Şimdi diğer köşe noktaya kadar yine hepsine birer tane batalım. Evet, diğer köşe noktaya geldim. Yani başlangıç noktamıza. Başlangıçta 2 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi direkt köşe noktaya 3. sık iğnemi diğer sık iğnenin tepesine batarak yapıyorum. Zincir çekmeden döne döne artık devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi tabanımız oluştu. Bu şekilde. Evet, tabanımızı güzel bir şekilde ütüledim. Şimdi artık artırma vesaire bitti. Dönüyoruz, bakın. Bulunduğum noktadan direkt bütün sık iğnelerime birer tane batarak örmeye devam ediyorum. Köşe olduğunu anlayalım diye. Şuraya bir ayraç takalım, sıra başlangıcı olsun diye. Bakın, aradaki bütün sık iğnelere birer tane batıyorum. Köşelere de aynı şekilde. Sadece tabandan sonraki ilk sırada köşelerde artırma yaptık. Onun dışında artırma vesaire yok. Bakın, şöyle ördükçe zaten yukarıya doğru kıvrılacak. Ben şimdi bir sıra öreyim. Daha sonra kaç tane sık iğnem var onu da size söyleyeyim. Çünkü soranlar oluyor. Şöyle bakın, hepsine sadece birer tane batıyorum. Köşeyi de bir göstereyim. Köşede de aynı şekilde yapacağız. Birer tane batacağız. Bu açık renk ipim biraz sert. Biraz bunu örmekte zorlanıyorum. Ama tabana denk geldiği için tabanın böyle daha kalıp gibi durmasını sağlar. O yüzden iyi aslında. Gördüğünüz gibi hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeye geldiğim noktada da aynı şekilde sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Herhangi bir artırma vesaire yapmıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi bu böyle ördükçe yukarı doğru kıvrılacak ve tabanımız oluşacak. Şimdi ben hiçbir artırma yapmadan hepsine birer tane batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Daha sonra kaç tane sık iğnem var sizlerle paylaşacağım.
Evet, artırmalardan sonraki ilk sıramı ördüm ve 122 tane sık iğnem var. Şimdi bu 122 tane sık iğneyi 5 sıra daha artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, 5 sıra daha sık iğnemi ördüm. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplamda 6 sıra örmüş bulunmaktayız. Bunu daha fazla da örebilirsiniz ama orijinal modele sadık kalmak amacıyla bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bakın, geldim sıra başına. Bulunduğum noktadan şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından da 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bakın, başına doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bakın, sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bir zincir, bir atla, ikili trabzan şeklinde. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın, aynı şekilde trabzanlarımı yaparak şurada arada bir tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Daha sonra şöyle ortaya batıyorum. Yine kaydırarak bu noktaya geleceğim. Evet, kaydırarak orta noktaya geldim. Şimdi yine 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Yine trabzan yapmaya devam edeceğiz. Yalnız burada şu ortalara batacağız. Bakın, trabzanlarımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine arada bir zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya ikinci trabzanımı yapıyorum. Bakın, bu şekilde. Bu arada unutmadan şu alttaki trabzan sayısını sayıp sizinle bir paylaşayım. Evet, 61 tane trabzanım var. Direkt şu trabzanları saydım ve 61 tane. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bir üst sıraya geçmeyi de göstereceğim. Toplam 3 sıra bu şekilde trabzan yapmış olacağız. Şu an ikinci sıramızı yapıyoruz. Bir an önce mavi rengi geçmek istiyorum. Evet. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Yine bir tane zincir çekiyorum arada. Şurada ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi ikinci sırayı tamamlamış olduk. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İlmeğimi yine kaydırıyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve aynı işlemi bir sıra daha yapıyorum. Toplamda 3 sıra böyle trabzan sırası yapmış olacağız. Bu sırayı da tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet, 3. sıranın sonuna da geldim. Bir zincirimi çektim. Yine şöyle trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bunu keseceğim. Daha sonra arkadan yürüteceğim. Hatta aradan da yürütebiliriz örerken. Şimdi mavi rengime geçiyorum. Mavi rengimi alıyorum. Siz bu aşamada orijinal rengi yapmak istiyorsanız eğer siyahı kullanabilirsiniz. Bakın, direkt şuradan herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine giriyorum.
Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepesine bir tane sık iğne, bir zincirli kısma giriyorum, bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Bakın bu şekilde artırma yapmamak için, eksiltme yapmamak için buna dikkat edelim. Bir tane trabzanların tepesine batıyoruz bu noktaya. Bir tane de şu ara boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Bakın şuraya son bir sık iğne yapmam gerekiyor ama buradaki sık iğneye batarak şöyle kapanışı bir sık iğneyle yapacağım için orayı boş bırakıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Gördüğüm her sık iğneye birer defa batarak öreceğim. Toplamda sık iğne sıramız 5 sıra olduğu zaman tekrar farklı bir şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi her sık iğneye birer defa batarak örüyorum. Burada sık iğne sayımızı kesinlikle artırıp eksiltmememiz lazım. Ona gayret edelim. O yüzden her sık iğneye gördüğünüz gibi sadece bir kez batalım. Evet, bu şekilde 5 sıra örüp geliyorum. Evet, 5 sıra tamamladım. Şimdi sıramın kapanışını yapacağım. Bakın burası başladığım nokta. Şöyle zaten ipimde başlangıç ipim orada. İlmeğimi batıyorum, kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip kesiyorum. Evet, şimdi modelimiz aslında bundan ibaret. Şu kısmın tekrarı şeklinde devam edeceğiz. Şimdi yine tamam, bir dakika alacağım kızım. Açık renk ipimi alıyorum. Şöyle bakın, sıra başlangıcından. Tamam, inşallah dökmezsin. Buradan ipimi şöyle sabitliyorum. Bakın tam bu alttaki trabzanın hizasından yine aynı trabzan sıralısını yapacağız. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Bakın bir tane atlıyorum, bir sonraki boşluğa giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane atlıyorum, bir sonrakine giriyorum ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bakın şu altta yaptığımız 1, 2, 3 sıra trabzan sırasını burada yapacağız. Devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde artırma eksiltme olmayacak. Buradaki trabzan sayımızla buradakinin eşit olması lazım. O yüzden de dediğim gibi denk gelen noktalara yaparsak ve aynı ölçülerle, aynı sayılarla yaparsak herhangi bir kayma veya oynama olmayacaktır. Evet, bu şekilde 3 sıra trabzan yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, 3 sıra trabzan yaptıktan sonra yine şuradaki gibi 5 sıra sık iğne yapacağız. Ama bu sefer neyle yapacağız? Yine açık rengimizle yapacağız. 5 sırada buradaki gibi sık iğne yaptıktan sonra yine 3 sıra bu açık renkle trabzan yapacağım. Daha sonra karşınızda olacağım. Zaten aynı mantık devam edecek. Sadece renk değiştiriyoruz, ip değiştiriyoruz. Trabzanların tepesine batıyoruz yine sık iğne yaptığımız sırada. Bir tane de araya batıyoruz. Ve sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve her sırada sayın. Mesela benim 61 tane trabzanım vardı. Saydım. Bu sıralarda da 61. Burada da 61. Kayma olmasın. Şimdi tamamlayıp dönüyorum. Çantamın boyunu bitirdim. Altta bakın 5 sıra alt zeminle birlikte 6 sıra sık iğne yaptık. 3 sıra trabzan yaptık. 5 sıra mavi renkle sık iğne yaptım. 3 sıra
trabzan yaptım. Daha sonra açık renkle 4 sıra sık iğne yaptım. Normalde orijinalinde burayla buranın boyu eşitti. İkisine de 5'er sıra yapmıştı. Ama benim mavi ipim bir tık daha ince olduğu için kalınlığı aynı dursun diye bunu 4 sıra ördüm ve kalınlığı da bakın zaten aynı, eşit görünüyor. Daha sonra 3 sıra bu şekilde trabzan yaptım. 5 sıra yine mavi ile sık iğne yaptım. 3 sırada yine trabzan yaptıktan sonra 4 sıra mavi ile sık iğne yaptım ve sıramı tamamladım. En son sırayı örerken ilmeklerimi çok sıkı yaptım ki şu ağız kısmı çok geniş olmasın, açık olmasın diye. Kısmına geçmeden önce de ölçülerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ölçtüm şimdi. Çantanın eni 36 santim. Boyu da şu alttan itibaren şöyle tuttuğumuzda mezuroyu toplam 42 santim uzunluğunda. Benim ipimle bu sıraları ördüğüm zaman bu ölçülere ulaştım. Sizler kendi ipinize göre kendi istediğiniz ölçülere ulaşabilirsiniz. Mantık zaten aynı. Dilediğiniz renkle, dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz veya da birebir aynısını da yapabilirsiniz. Şimdi askı kısmıyla devam edelim. Askı için şöyle çantamı tamamen düz bir şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra geliyorum. Bakın şu köşe kısmına ayracımı takıyorum. Tam şu başlangıç kısmına, bakın köşe kısmına ayracımı takıyorum. Daha sonra mavi ipimi alacağım. Şimdi tam burası orta nokta olacağı için şöyle orta nokta sayıyorum bunu. 1, 2, 3. Şöyle sağından 1, 2, üçüncüye batıyorum. İlmeğimi sabitliyorum. Ardından bu noktaya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. İkinci sık iğnem. Devam ediyorum. Üçüncü sık iğnem. Ayracımı çıkarıyorum. Dördüncü sık iğnem. 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle gözüme biraz ince göründü. Bir tane daha yapacağım. 8 tane sık iğne ile yapacağım. Sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine göre onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi direkt bulunduğum noktadan döneceğim. Şöyle bir zincirle yukarı çıkacağım. Ve yine 8 tane sık iğne yapıyorum. Döne döne bunu 60 santim uzunluğunda oluncaya kadar bu şekilde öreceğim. Bu 8 tane sık iğneyi döne döne artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra görüşelim. Evet, ben askı kısmını belli bir uzunlukta ördüm. Orijinalinde 63 santim diyordu ama çok uzun geldi gözüme. O yüzden ben 55 santim uzunluğunda ördüm. Çünkü çantanın duvar kısmı zaten çok uzun. Bir de askı öyle olursa hoş bir görüntü olmaz diye düşündüm. Üzerime de denedim. Bu şekilde bence gayet güzel oldu. Sizler ister benim gibi 55 santim örebilirsiniz, isterseniz de orijinal modelde olduğu gibi 63 santim örebilirsiniz. Şimdi dikme işlemiyle devam ediyoruz. İğnemi taktım. Tam yine köşe noktaya denk gelecek şekilde yerleştireceğim. Ve sağlam olsun diye önce önden sonra arkadan, yani toplam 2 kat aslında dikmiş olacağım. Ardından da yürüteceğim ve bağlayıp keseceğim. Dikme işlemini detaylı göstermek istedim tecrübesi olmayanlar için. Sıkılırsanız bu kısmı atlayabilirsiniz.
Şimdi sabitlemeyi göstereceğim. Aslında en önemli kısım burası. Hem temiz dursun örgümüz hem de sağlam olsun diye. Bakın ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Şöyle ipimi 2 kat ayırıyorum. Tığımla hemen bir ilmeğin içerisinden katlardan birini geçiriyorum. Geçirdikten sonra da ikisini tekrar 2 defa düğüm yapıyorum ve bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde çok daha sağlam oluyor. Hem de kalın kaba bir düğüm görünmüyor. Bakın daha ince, daha zarif bir düğüm oluyor. Evet, bu şekilde hem sağlam hem temiz, gayet güzel, kullanışlı oluyor. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim çok içime sindi, çok beğendim. Gayet güzel, spor bir çanta oldu. Üzerindeki bu renkler sayesinde bütün jeanlerinizle falan giyebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şöyle içerisinde görmüş olduğunuz astarı da dikeceğim buna. Astar dikiş videosunu da paylaşacağım sizlerle. Hem de elde dikiş, makinasız. Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Daha önce hiç astar dikiş videosu paylaşmadım. Bütün astarlarımı kendim dikiyorum. Sadece bir kez terzide diktirdim. O da 120 TL aldı ve hatta kumaşı da bendendi, yani içime oturdu ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Bundan sonrakileri ne yapacağız? Kendimiz dikeceğiz. Bu arada askı kalın olduysa eğer siz bunu 7 sık iğneyle de örebilirsiniz. Bakın şöyle bir tık daha ince olacaktır ama bence spor bir model olduğu için gayet güzel oldu. Benim çok içime sindi. Kullanacağım güzel bir çanta elde etmiş oldum. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.